Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli, gördüğünüz gibi kabarmalara doyamayan, içi sulu sulu, dışı çıtır çıtır çiğ börek tarifi vereceğim. Görüyorsunuz içinden nasıl sular akıyor. Fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için hamur yoğurma kabıma 4 su bardağı un, ilk etapta 1 su bardağı unu, 1 su bardağı suyu ekliyorum ve 1,5 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı sirke ilave ettikten sonra biraz karıştırıp geri kalan suyunu da ilave ediyorum ve homojen bir şekilde ele yapışmayan, kulak memesinden bir tık sert hamur olması gerekiyor. Burası çok önemli. Evet, gördüğünüz gibi hamurum ağırlaştı. Bu aşamadan sonra spatulayı bırakıyorum ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip az bir şey un serpip yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamada hamurumun kıvamını daha iyi hissedebilmem için masamı unluyorum ve hamurumu masaya alıyorum. Tekrardan ara ara un serperek hamurumu toparlayıp sert kıvamda olana kadar yoğuruyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer hem Rahma Baylan olarak aratabilirsiniz hem de aşağıya linkini bırakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu toparladım. Daha sonra parçalara böldüm ve eşit miktarda bezeler haline getiriyorum. Bu ölçülerle toplamda 15 adet beze çıktı. Bir tanesini kızım aldı maalesef. Evet, şimdi bezelerimin üzerine kapatıyorum ve kurumaması için kenarda bir 15 dakika bekletiyorum. Evet, bezelerimiz dinlenirken biz şimdi iç harcını hazırlıyoruz. Bunun için yarım kilo kıymama, 1 adet büyük boy kuru soğanımı iyice rendeler gibi rondodan geçirdim. Burası çok önemli. Çok ince olması gerekiyor ve sulu olması gerekiyor. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber ekledikten sonra 1 çay bardağı suyu da kontrollü bir şekilde ekleyerek bütün harcı yediriyorum. Harcımızın özellikle sulu ve kolay sürülebilir kıvamda olması gerekiyor. Burası çok önemli. Bu aşamada dilerseniz maydanoz da kullanabilirsiniz. Ben de olsaydı kullanacaktım ama orijinal tarifte tabii ki maydanoz olmuyor. Bir de içinin biraz daha bereketli olmasını isterseniz eğer suyunu 1 çay bardağı değil de 1,5 ya da 2 çay bardağı da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani çorba kıvamında olsa bile kesinlikle hiçbir sorun olmaz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurlarım gayet güzel dinlendi. Bu aşamada böreklerimizi yapmaya geçiyoruz. Bezemi alıyorum, unlamış olduğum masanın üzerine koyuyorum ve merdane yardımıyla servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu açtım. Fazlanını da bu şekilde silkeledikten sonra biraz daha merdane ile büyütüp iç harcımı uç tarafına yayıyorum. Evet, iç harcımı yaydıktan sonra diğer tarafını üstüne bu şekilde kapatıyorum ve elimle parmaklarımla bastırıp, burası çok önemli, tabak yardımıyla veya bir rulet yardımıyla mutlaka kenarlarını kesmenizi tavsiye ediyorum. Bu sayede hamurlarımız kızarırken açılma olmuyor. Evet, ilk böreğimi yaptıktan sonra diğer böreklerimi de yapmaya geçiyorum. Size tavsiyem ilk etapta grup halinde beşer beşer yapıp her defasında kızartmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hamurlar durdukça kendini salıyor ve saldıkça da altını unlasanız bile masaya yapışıyor maalesef.
Evet, ilk 5 adet böreğimi yaptıktan sonra şimdi kızartmaya geçiyorum. Hamurlarımı ikişer ikişer olacak şekilde kızgın yağıma bırakıyorum. Gördüğünüz gibi çi böreklerim kızarmaya başladı. Kabarırken de bu şekilde yağla temasını kesiyor. Bunun önüne geçmeniz için de hızlı hızlı böreklerimizin üzerine döküyoruz ki güzel kabarsın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böreklerim gayet güzel kabardı. Bu aşamada çevirirken burada çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hamurun kesinlikle delinmemesi gerekiyor. Böreklerin güzelliğine bakar mısınız? Hem tam orijinaldeki gibi göz göz hem de balon gibi kabardı ve üstünün katmanının zaten çıtır olduğunu gösteriyor. Evet, kızaran böreklerimi kenara aldıktan sonra geri kalan böreklerimi kızartmaya devam ediyorum. Bu böreğin en önemli püf noktası hamurunun sert kıvamda olması gerekiyor. Yani bizim bildiğimiz pişi hamuru gibi kesinlikle yumuşak olmayacak. Sert bir kıvamda olacak. Daha sonra sirke mutlaka olmalı. Bir de en önemlisi iç harcını mutlaka suyla açın. İster sabah kahvaltılarınızda, isterseniz öğün olarak inanılmaz lezzetli bir börek oluyor. Siz de görüyorsunuz, bu haliyle bile gerçekten albenisi yüksek bir börek. Şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Evet arkadaşlar, son 2 adet böreğimi de bu şekilde kızarttıktan sonra sunum aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çiğ böreklerimi yaptım. Hemen şimdi size dışının çıtırlığını ve içinin dokusunu göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Bu aşamada hem içeriye gidip diğer geri kalan böreklerimi açıyorum. Aralarda da gelip size bu şekilde sunum yapıyorum. O yüzden ellerim bazen unlu bazen unsuz oluyor. Kafanız karışmasın lütfen. Ama böreğe bakar mısınız? Yani içi dolu dolu, hele içinden akan şu suya bakın. Gerçekten yani incecik katlar ve kesinlikle hamur değil, emin olabilirsiniz. Ve şiddetle tavsiye ediyorum. Kesinlikle yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. İnanılmaz lezzetli bir börek oldu. Şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.